Alerjik rinit, yaygın kullanımı ile saman nezlesi, bahar nezlesi, çoğunlukla bahar aylarında dış ortamda soluduğumuz havada bulunan polen veya mantarların, bazı kişilerin bağışıklık sistemleri tarafından yabancı madde, alerjen olarak algılanması ve onlara aşırı tepki vermesi sonucu oluşmaktadır. Alerjenler hava aracılığıyla uçuşan ve gözle görülemeyen mikroskopik maddelerdir. Solunum yoluyla vücuda ulaşarak alerjik reaksiyonlara yol açarlar. Polenler veya mantarlar solunum yoluyla vücuda girdiklerinde, kişi alerjik bir bünyeye sahipse, vücutta salgılanan histamin maddesi solunum yolu, göz, burun zarı ve alt solunum yolu, bazen de cildin iltihaplanmasına yol açıyor. Eğer alerjik rinit bahar mevsiminde görülüyorsa mevsimsel, tüm yıl boyunca görülüyorsa perennial alerjik rinit olarak tanımlanır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Alerjik rinit herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. En sık 18 ila 25 yaş döneminde görülmekle birlikte, yeni doğan ve bebeklik döneminden sonraki herhangi bir yaşta da görülebiliyor. Günümüzde çevresel koşullar bozuldukça yaş sınırı da ortadan kalktı. Ama söz konusu alerjinin yeni doğan dönemde oluşması için öncelikle, bebeğin en az bir bahar dönemi boyunca polenle karşılaşıp duyarlaşması gerekiyor. Ülkemizde, çocuklarda ve erişkinlerde yaklaşık %20 oranında görülmektedir. Mevsimsel alerjik rinit çoğunlukla havada uçuşan ağaç, çayır ve ot polenlerine bağlı olarak oluşur. Kişinin yaşadığı alanda yer alan polenler, hastalığın ortaya çıkmasını ve şiddetini belirler. O yüzden taşınmalar sonrası şikayetlerin kaybolduğu ya da tersine arttığı durumlarla hastalar sık karşılaşır. Kuru ve rüzgarlı havalarda polen miktarları daha yoğundur ve alerjik rinit bulgularında artış görülebilir. Yıl boyu alerjik rinitte ise nedenler daha çok ev tozu akarı, küf mantarı, hamam böceği, hayvan tüyü gibi ev içinde bulunan alerji kaynaklarıdır. Polenler ot, ağaç ve çiçeklerin üremelerinde görevli olan çapları ortalama 5 ila 40 mikron arasında değişen erkek gametlerdir. Bilindiği gibi bu erkek gametlerin bitkilerin dişi organına ulaşması gerekir. Bu durum ya rüzgar ile birlikte hava yoluyla olur ya da böcek ve sinekler aracılığı ile gerçekleşir. Bu nedenle polenlere ait klinik bulgular bu bitkilerin çiçeklerini açtığı üreme mevsimi olan bahar aylarında olur. Rüzgarla etrafa yayılan polenler alerjiden sorumludur ve bunlar sadece bitkinin bulunduğu yerde değil rüzgarla kilometrelerce uzağa bile yayılabilir. Ülkemizde ağaç, çayır, çimen ve otsu bitkiler olmak üzere 3 ana bitkinin polenleri alerjik reaksiyonlara neden olur. Bunların alerjik reaksiyon oluşturma olasılıkları ise, kişinin genetik yatkınlığına ve o polenin alerjenitesine bağlı olarak değişim gösterir. Bu 3 ana polen grubu arasında alerjenitesi en fazla olan bitki, Graminea olarak adlandırılan çayır çimen polenleridir. Sıklıkla huş ağacı, fındık ağacı, kızıl ağaç gibi ağaç polenleri ilkbahar başlangıcında, çayır salkım otu, delice otu, parmak otu gibi çayır çimen polenleri ilkbahar ve yaz mevsiminde, pelin, akkaz ayağı, yapışkan otu gibi yabani ot polenleri de sonbahar aylarında ortaya çıkar. En yaygın bahar alerjisi belirtileri şunlardır: gözde sulanma, kaşıntı, kızarıklık, burun akıntısı, hapşırık, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, öksürük, boğazda gıcık, damakta ve ciltte kaşıntı, kızarıklıklardır. Alerjik rinitte yakınmalar her iki burun deliğinde de ortaya çıkar, tek taraflı sürekli burun tıkanıklığı veya sarı veya yeşil renkli burun akıntısı olması alerjik rinit dışında bir neden aramayı gerektirir. Belirtilerin süresi kişinin duyarlı olduğu polenin mevsimine ve süresine göre değişmektedir. Sadece ağaç polenlerine duyarlılık varsa ilkbaharın başlangıcından sonuna kadar 2 ila 3 ay, çayır çimen polenlerine duyarlılık varsa ki sıklıkla bahar alerjisi olarak bilinen gruptur, Nisan başı Haziran sonu arasında görülür. Tahıl polenleri ve yabani otlara duyarlılık varsa yaz ve sonbahar boyunca belirtiler görülür. Ama kişiler her zaman tek bir polene değil, aynı anda birkaç polene birden duyarlıdır. Bu durumlarda ilkbahar başından sonbahar sonuna kadar yakınmalar devam edebilir. Son yıllarda küresel ısınma nedeniyle polen mevsimlerinin süresi uzaması belirtilerin tüm yıla yayılmasına neden olmaktadır. Hem saman nezlesinin hem de astımın temel nedenlerinden birinin alerji olduğunu söyledik.
Alerji birçok ilaç yardımıyla kontrol altına alınabilir ve yaşam kalitesinin artması, sıkıntıların azalması sağlanabilir. Ama tedavinin temeli her zaman öncelikle alerjiye yol açan nedenden yani alerjenden korunmaktır. Bu nedenle alerjenden nasıl korunabilirim, tüm çevrem onlarla kaplı dememek gerekir. Polen alerjisi olan hastanın çoğu zaman ilkbahar ve sonbaharda daha belirgin olmak üzere burun akıntısı ve tıkanıklığı, gözlerde sulanma, hapşırma, geniz kaşıntısı ve akıntısı, nefes darlığı, öksürük gibi yakınmalarının arttığını bilmesi ve mevsim öncesi doktoruna başvurması ve gerekirse tedavisinin yeniden düzenlenmesi gerekir. Doğru ve başarılı bir astım tedavisi, gelecekteki akciğer fonksiyon kaybını önlemesinin yanı sıra astım ataklarının sıklığını, acil hastane başvurusunu azaltır ve yüksek dozda ilaç kullanımına bağlı yan etkilerin daha az görülmesini sağlar. Polenler en sık görülen ev dışı alerjenlerdir. Havada kilometrelerce yol kat edebildikleri için ev içi alerjeni de olabilirler. Bu yüzden polen alerjisi olan hastanın yaşadığı yerde olmayan polenler de rinit ve astım atağına sebep olabilirler. Polenlerin yoğun olduğu dönemlerde pencereleri kapalı tutunuz. Arabanızın camlarını da açmayınız. Evin içinde havalandırma sistemleri ve hava filtreleri kullanınız. Dış ortam aktivitelerini azaltınız. Özellikle polenlerin yoğun olduğu sabah 10 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkmayınız. Polenlerin yoğun olduğu yerlerde egzersiz yapmaktan kaçınınız. Yeşil alanlarda mümkün olduğunca bulunmayınız. Dışarı çıkmışsanız eve girer girmez kıyafetlerinizi değiştirin ve duş alınız. Kıyafetlerinizi yatak odasında çıkarmamaya dikkat ediniz. Ağzınızı ve burnunuzu koruyan maske kullanınız. Alerjik rinit tedavisinde antihistaminler, kortizonlu spreyler, kortikosteroid ve tuzlu su kullanılabilir. Burunda tıkanıklık fazla olduğu takdirde ilk etapta dekonjestanlar kısa süreli kullanılabilir. Burunda çok fazla akıntı olduğu takdirde ise ipratropium burun spreyleri yarar sağlayabilir. Ayrıca alerjik reaksiyona bağlı olarak ortaya çıkan burun tıkanıklığı tedavisinde kortizonlu spreylerin son derece etkili olduğu bilinmektedir. İlaç tedavisi, alerjik rinit tedavisinde en çok uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Lakin burada unutulmaması gereken husus, ilaçların sadece kullanıldığı sürece şikayetler üzerinde etkili olacağıdır. İlaç tedavisi kesildiği takdirde alerji belirtileri kısa süre içinde kendini tekrarlamaktadır. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir noktada kullanılacak ilaçların mutlaka doktor kontrolü ve bilgisi dahilinde olması gerektiğidir. Zira alerjik rinit tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ciddi yan etkilere yol açabilmektedir. Alerjik rinit tedavisinde başvurulan bir diğer yöntem olarak öne çıkan aşı tedavisi, nedene yönelik bir yöntem olarak tanımlanır. Aşı tedavisine başlamadan önce gerekli alerji testleri yapılmalı ve bireyde şikayetlere yol açan alerjen veya alerjenler tespit edilmelidir. Aşı tedavisi ile alerjik semptomlara neden olan maddeler giderek artan dozlarda uygulanır ve böylece bireyde sıkıntıya neden olan alerjene karşı bağışıklığın sağlanması amaçlanır. Aşı tedavisi söz konusu olduğunda ilk etapta haftada bir, daha sonraki süreçte ise idame dozuna ulaşılır ulaşılmaz ayda bir enjeksiyon yapılmaktadır. Aşı tedavisi, ilaç tedavisinin aksine, bireyin şikayetleri üzerinde uzun süreli etkili olmakta ve tedavi sona erdirildikten sonra dahi tesirini devam ettirmektedir. Ayrıca uzun zamandır bu konuda yapılan araştırmalar, aşı tedavisi ile yeni alerjenlerin gelişiminin de önlenebileceğini ileri sürmüştür.